Koronavirüsü salgınından dolayı bütün dünya eve kapandı. Bir ülke hariç. Herkes dışarıda, işinde, gücünde, eğlencesinde. Burası Meksika. ...130 milyon nüfuslu ülkede koronaya karşı neredeyse önlem alınmadı. Peki niçin? Şimdi 30 saniyelik şu görüntüyü yorumsuz izleyelim. Burası Meksika'nın başkenti Mexico City'nin merkezi. Ülkenin devlet başkanı insanlar normal hayatına devam etsin, ailecek dışarı çıkıp yemek yesinler, bu ekonomimiz için iyi diyor. Diğer yandan bir belediye başkanı da fakirlerin koronavirüse karşı bağışıklığı var açıklaması yapıyor. Televizyonlar virüs uyarısı yapsa da halk günlük hayatına devam ediyor. Informe Especial presenta COVID-19 más allá de la emergencia. Burada koronavirüse karşı maske bulmak neredeyse imkansız. Onlarca yere sorduktan sonra bir eczanede buldum. O eczacı da sisteme dahil değil dediği Çin malı maskeyi bana fahiş fiyata sattı. Ben de bir hafta Meksika'da kaldıktan ve bu güvensiz manzarayı gördükten sonra yaşadığım Fransa'ya dönmeye karar verdim. Ancak 10.000 kilometre uzaktan eve dönmek hiç de kolay değildi. İnternetten uçak biletlerine baktım, 11.000 euroyu bulan fiyatlarla karşılaştım. Diğer bir sorun da uçakların hemen hepsinin Amerika üzerinden olmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne transit vize başvurusu yaptım. Ancak geçtiğimiz yıl İran'ı ziyaret ettiğim gerekçesiyle başvuruma 1 dakika içerisinde red cevabı geldi. Tek yol Avrupa'ya direkt giden uçak bulmaktı. Bunun üzerine Fransa Büyükelçiliğine gidip durumumu bildirdim ve yardım talep ettim. Şimdi Meksika'daki Fransa konsolosluğuna gidiyorum. Bana yardım etmelerini talep edeceğim. Fransa konsolosluğundan çıktım. Yardım edemeyeceklerini söylediler. Havaalanına gidersem orada Avrupa'ya direkt uçuş bulabileceğimi söylediler. Şimdi havaalanına gitmek için taksi arıyorum. Yanımda güvenlik görevlisi var. Yaklaşık 300-400 metrede benimle birlikte yürüyor taksi bulmak için. Çok hızlı hareket etmeliyim çünkü şu ana kadar Meksika'da önlemler alınmadı. Ancak önümüzdeki günlerde ülkenin tıpkı Avrupa'daki ülkeler gibi sınırlarını kapatacağı söyleniyor. O yüzden bir an önce uçak bileti bulup Fransa'ya dönmeliyim. Şu anda da havalimanı yolundayım. Havaalanında ilk olarak Fransız Havayolu şirketine gittim. Ancak ilk uçak bir hafta sonraydı. Ticket to France. April 1st. Ardından Alman Havayolu şirketine gittim ve nihayet beklediğim cevabı burada buldum. Almanya'nın gönderdiği uçağa Avrupa Birliği vatandaşları da binebiliyor. Üstelik ücretsiz. Gerçekten takdir edilecek bir uygulama. Çünkü normalde bilet bulmak imkansız. Örneğin Fransa'ya gitmek için en yakın uçak bir hafta sonra, bir hafta beklemeniz gerekiyor burada. Ancak Almanya, Meksika'ya ve diğer bölgelere kurtarma uçakları göndererek vatandaşlarını ve Avrupa Birliği vatandaşlarını ülkelerine ulaştırıyor. Meksiko City'de bir haftadır yaşadığım belirsizlik sona erdi. Biletimi aldım.
Şimdi Fransa'ya dönüyorum Almanya üzerinden. Bilet şimdilik ücretsiz. Alman Büyükelçiyle görüştüm az önce. Meksika Büyükelçisiyle. So what we are doing now is to try to identify German citizens, but also European citizens, and in order to be able to organize special flights to bring people home. So if we have citizens on board from other countries, we collect the names and the data. We will probably then have a policy to contact governments of the other European countries. But for the time being, what is most important is that we bring people home, that people are safe, that people feel comfortable and secure. Güvenlikten geçtiğimizde Alman sağlık görevlileri uçağa binmeden önce yolcuların ateşini ölçüyor. Sıra bana geldi. ...36 derece, sorun yok. It's okay? Havalimanında 8 saat bekledikten sonra ülkeden ayrılma vakti geldi. Adios Meksika. Almanya'da Frankfurt Havalimanı'na indik. Burada herhangi bir sağlık önlemi ya da karantina uygulaması yoktu. Gelenler normal bir şekilde çıkış yaptı. Ben de şehre geçerek bir gece Frankfurt'ta kaldım. Avrupa'da uçak seferlerinin büyük bölümü iptal edildi. Olanların fiyatları da fahiş oranda arttığı için Fransa'ya trenle gidiyorum. Görüyorsunuz koronavirüs salgınından dolayı neredeyse kimse yok. Birazdan Almanya-Fransa sınırını arkamdaki trenle geçeceğim. Strasbourg'a, oradan Paris'e ve son olarak Lyon'a ulaşacağım. Meksika'daki kaosun ardından Fransa'ya ulaştım. İşte Strasbourg'daki tren garı ve çevresi. Hayat neredeyse durmuş. Şu anda Paris'te metrodayım. Görüyorsunuz metroda kimse yok. Paris'te Gare de Lyon'un önündeyim. Dünyada en çok turistin geldiği şehirlerden biri. Şimdi bomboş. Saat şu anda 10. Eve geldim sayılır. Lyon bıraktığım şehir değil, terk edilmiş gibi. Sadece ben varım. Ve son durak Lyon. 11.000 kilometrelik adeta kaçış yolculuğunun ardından evime geldim. Şimdi burada karantina günleri başladı. Umarım koronavirüs salgını bir an önce sona erer ve dünyanın hikayesini anlatmaya kaldığımız yerden devam ederiz.
Bu arada YouTube kanalımda Fransa ve Kolombiya'da hazırladığım diğer videoları izleyebilirsiniz.